19 ve 20. yüzyılda insan sirkleri tüm dünyada ama özellikle Amerika'da çok meşhurdu. İnsanlar bu sirklere büyük ilgi duyuyordu. Farklı insanlar göreceğiz diye salonları tıklım tıklım dolduruyordu. O zamanlar tıp ve bilim çok gelişmemiş olduğu için bu kişilerin sıra dışı rahatsızlıklarına pek çözüm bulunamıyordu ve kaderlerine terk ediliyordu. Bu insanlar eğer maddi açıdan zorluk içindeyse ister istemez insan sirklerinde çalışmak zorunda kalıyorlardı. Çünkü diğer insanlar bu rahatsızlıklara sahip kişilerden korkuyor ve onları sosyal yaşamdan dışlıyorlardı. Bu sebepten işverenler yanlarında bu kişileri istemiyor ve onlara bir tek insan sirkleri kapılarını açıyordu. Bu videomuzda da fiziksel görünümleri nedeniyle hayatları değişen insanları derledim. İyi seyirler. Ella Harper, Deve Kız. Ella Harper 5 Ocak 1870 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinde Hendersonville ilçesinde doğdu. Konjenital genü recurvatum olarak bilinen ortopedik bir rahatsızlıktan dolayı ayakları ters bir şekilde büyümüş olarak dünyaya geldi. Bu rahatsızlıktan dolayı Deve Kız lakabı takılan Ella, yoksulluk ve iş bulamamasından dolayı da ona tek kapı açan yer sirkler oldu. Harris Nickel Plate sirki ile çalışmaya başlayan Ella genellikle sahnelerde bir deve ile birlikte sahne alıyor ve insanları eğlendiriyordu. Ella her ne kadar düzgün bir iş yapmak istese de görünümü nedeniyle sadece sirklerde iş bulabildi. 1886'da sirklerde çalışmaya başlayan Ella 1905 yılında bir öğretmen olan Robert Seville ile evlendi. 1906 yılında bir kızları oldu ama yaşamadı. Ella o dönemde sirklerin altın yıldızına dönüştü. Ziyaret ettiği her şehrin her yerel gazetesinde yer alır hale geldi. Sergilenecek en iyi insan garipliklerinden biri olarak lanse edildi. Bu rahatsızlığı sahip başka insanlar da vardı. Örneğin Robert gibi. Fakat hiçbiri Ella Harper kadar meşhur olamadı. Ancak ne Ella ne de Robert meşhur olmak için değil, mecbur oldukları için freak show'larda yani ucube sirklerinde sahne aldılar. Ella Harper'ın hayatı insanları eğlendirmek ve dalga konusu olmakla geçti. Hiçbir zaman normal bir insan gibi değer görmedi ve 19 Aralık 1921 tarihinde 51 yaşındayken kolon kanserinden hayatını kaybetti. William Bill. Bu videonun en sıra dışı olanı ise William'ın hayatıydı. William 13 Nisan 1913 tarihinde Amerika'nın Alabama eyaletinde Jasper isimli kentinde bir çiftçi ailenin çocukları olarak dünyaya geldi. Nadir görülen kraniyal malformasyon isimli bir rahatsızlıktan dolayı yarık damak, yarık dudak ve yarık bir burunla dünyaya gelen William'ın doğduğunda göz kapakları kapalıydı ve doktorlar göz kapaklarını ameliyatla açmak zorunda kaldı. Bu sebepten William'ın bir gözü kör oldu. William okuma çağına geldiğinde maalesef onun için hayatın en acı gerçekleri boy göstermeye başladı. Görünüşünden dolayı William'ı kimse okula almak istemedi ve eğitim hayatı başlamadan bitti. Ailenin maddi durumu pek iyi olmadığı için William'a özel derste aldıramadı ve bu yüzden William okuma yazmayı hiçbir zaman öğrenemedi. İnsanların William'dan uzak durmaları ve tuhaf bakışları yüzünden utangaç ve içine dönük biri olarak büyüdü. Hayatı boyunca sosyalleşmekten korktu ve insanlarla pek konuşmadı. Az konuşması ve rahatsızlığından dolayı da konuşma problemleri yaşadı. William'ın hayatı uzun bir süre ailesinin yanında çiftlik işlerine yardım etmekle geçti. William bir gün tanıştığı birinden teklif aldı ve bu kişi William'a günde $100 kazanabileceğini söyledi. Para kazanmaya ihtiyacı olan William bu teklifi
olabilecek tüm sonuçlarına rağmen kabul etti. William'ın götürüldüğü yer bir ucube sirkiydi ve kendi gibi sıra dışı rahatsızlıklara sahip insanlarla tanıştı. Burada kimse ona farklı gözle bakmadı. Bu William'ın alışık olduğu bir durum değildi. Belki de hayatı boyunca ihtiyacı olduğu yakınlığı bu sirkte buldu. Ancak bunun bir de sahne yüzü vardı. Sirk yöneticileri ekibe yeni katılan kişiyi halka tanıtmaya başladı. Afişler hazırlandı, duyurular yapıldı ve insanlar William'ı görmek için salonları doldurdu. William, iki yüzlü adam ve üç gözlü adam olarak sahnelere çıktı. William üç göze sahip değildi. Ancak yarık iki burnunun arasına makyajla bir göz çizildi ve William'ın daha korkunç bir hal almasını sağlandı. William ve eşi Mildred uzun yıllar boyunca bu sirklerde insanları eğlendirmeye devam etti. Çift evlendikten kısa bir süre sonra bu sirklerden emekli oldu ve Florida eyaletinde yaşamaya başladı. Mutlu bir evliliği olsa da hayatı boyunca insanlardan uzak yaşamaya devam etti ve William 7 Mayıs 1975 tarihinde 62 yaşındayken hayatını kaybetti. Alışılagelmiş peri masallarından olmayan ve popüler kültüre karşı birçok göndermede bulunan Shrek'in gerçek olduğu yönünde bir söylenti vardır. Maurice Tillet başına gelen talihsiz hastalığı akromegali ile baş ederken 20 yaşından sonra Amerika'ya gitmiş ve orada bir güreşçi olarak hayatına devam etmeye başlamıştı. Ünlü çizgi film karakterinin Shrek'in Tylet'tan esinlenerek çizildiği söyleniyor. Tylet daha çok profesyonel güreş adı Fransız Melek olarak bilinirdi. Maurice 23 Ekim 1903 tarihinde Petersburg kentinde doğdu. Çocukken her şekilde tamamen normaldi. İnanılmaz derecede de zekiydi ve seviliyordu. Edebiyata ilgisi vardı. Şiirler yazıyor, şarkılar söylüyordu. 17 yaşından sonra Tylet başı, elleri ve ayakları genişlemeye başladı. Tüm bu semptomlar sonucunda Tylet 19 yaşındayken akromegali teşhisi kondu. Akromegali, hipofiz bezindeki bir tümörün neden olduğu ve daha sonra kemiklerin anormal oranlarda kalınlaşmasına neden olan bir hastalıktı. Tylet her zaman disiplinli bir sporcuydu. Özellikle de rugby oynuyordu. Yavaş yavaş spor hayatına giren Tylet 1926'da Fransa rugby takımına seçildi. Bu zaman dilimi içinde birçok meslekte elini denedi ve bir de Fransız sinemasında rol aldı. Fiziki özellikleri sebebiyle Fransa'da eleştirilere maruz kalsa da hayata sıkı sıkı sarılıp neşesini hiç kaybetmedi. Tylet 1936'da Fransa'nın Paris kentinde Litvanyalı hafif ağır siklet şampiyonu amatör güreşçi Car Pajolli tarafından keşfedildi. Car, Tylet'ın ilginç görünümünün onu profesyonel bir güreşçi haline getirebileceğini biliyordu. Tylet ilk güreş sahnesine çıkışını 24 Ocak 1940'ta Boston Garden'da Luigi'ye karşı yaptı. Genç adam koridordan aşağı yürüdü. Halkın arasından geçti. İplerin üzerine eğildi ve kalabalığa kükredi. Kalabalık ona France Angel yani Fransız Melek diye sesleniyordu. Tylet inanılmaz derecede güçlüydü. Bu güç ona 2 kez dünya ağır siklet şampiyonluğunu kazandırdı. Hastalığı sonrasında profesyonel bir güreşçi olan Tylet, müsabakaları en çok izlenen bir gösteri adamı oldu. Yaşadığı dönemde gösteri dünyasının aranan adamı olan güreşçi, bir süre daha spor hayatına devam ettikten sonra 1954 yılında Fransa'da kalp hastalığından öldü. Tylet, o dönem onu tanıyan herkes tarafından sevilen neşeli bir insandı. Hem spor dünyasında hem de fiziki özellikleriyle her zaman konuşuldu. Tylet'ın ölümü hayranlarını derin bir üzüntüye sokmuş ve cenazesine bir yığın insan katılmıştı. 2001'de Oscar ödülü kazanmış Shrek adında bir 3D animasyon filmi çıkmıştı. Tylet'ın kişilik özellikleri ve fiziksel yapısı tanıyanları tarafından film boyunca fark edildi. Shrek karakteri birebir şekilde anime edilmiş gibiydi.
Tüm bu söylentiler yapım tarafından net bir şekilde kabul edilmemiş olsa da benzerlikler yadsınamazdı.